provası da tamamlanmış oldu. Ancak bel bölgesi müşteriye iyi bir güven verecek. Onu ona hissettirecek. Ve biz de mutlu olacağız. İşimiz yavaş yavaş ilerliyor. Pekala arkadaşlar, bunu böyle gördük. Burada başka bir işlemimiz var mı hocam? Var arkadaşlar. Başka bir işlem var. Size bir tüyo daha vereyim. Paça telasını kimler kullanıyor aramızdan? Önce onun cevabını alayım. Yoğun olarak paça telası kullanan arkadaşlarımız. Kimler kullanıyor? Lütfen kullananlar yazsınlar. Size güzel bir tavsiyem var. Şimdi bunu da söyleyeceğim ama paça telasını zaten hep paçada kullanmıyoruz. İsmi böyle. Evet, şimdi size kullanacağınız ve sorun yaşamak istemeyenler için bir ipucu. Süper. Madem kullanıyorsunuz, evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, paça telasını bu seviyedeyken, hatta şunu bile takmadan önce getiriyorsunuz, kol evinin etrafına bir sıra yapıştırın. Bedenin alt kısmına da gelin bir sıra yapıştırın. Sonrasında işiniz komple bittikten sonra ütü aşaması, artık son noktaya geldiniz. Her şeyi gerdiniz. Sonra onu öyle ütüleyin ve sonra bakın ki hiç yerinden kaymayacak. Makinede burayı dikerken çok zevkli bir şey olacak. Anlaştık mı? Kumaşta kaymayacak, jilet gibi duracak. Ne yapıyorsunuz? Kol evinin etrafına paça telanızı yapıştırıyorsunuz. Buraya da aynı işlem. Arzu Hanım. Arzu Hanım gülmeye başladı, anladım hocam. Ama önce bir iğneleyelim, bir dakika. Şöyle bunu tek başına iğneleyelim. Bakın hep bizim sorunlarımız vardır ya, işte şöyle alttan iğneleyin hemen. Sorunlarımız vardır ya hocam burası tutmuyor, işte onu biz dikerken benim de başıma geliyor. Onu dikerken şöyle oluyor, işte kumaş kayıyor, o bu şu derken şuraya şimdi paça telası yapın, konuyu kapatın. Tamam mıdır? Çok şey yapmayın, sadece bu paça telası gerilecek yerler. Şunu da kaldıralım. Şimdi Arzu Hanım'a bunu teslim edeceğiz. Aynen öyle iğneleyin onu. Alt taraf için de geçerli. Evet, anlaştık. Şimdi Arzu Hanım bunun kol evrinin çok yakınında da değil. Yani şöyle biraz bir parmak bırakabilir. Serbest yani. Serbest bölge. Hiçbir özellik yok. Bakın böyle. Uygularken çok mutlu olacaksınız. Şu şekilde yapıştırın gitsin. Tamam, bu kadar. Yapıştırın bırakın. Hiçbir özellik yok. Sonra altına da bir tane atın. İlla yuvarlak yapmanıza gerek yok. Kendinizi yormayın yani. Sizden değerli değil. Gelin orayı kopartın mesela, orayı da. Bakın size arkadaşlar, hepiniz bu mesajları alın. Bu kadar. Tamam. Hepiniz bu mesajları alın. İlla böyle yuvarlak yapmanıza gerek yok. Böyle belli başlı yerlere de atsanız olur. Buradaki mantık tamamen tutsun onu yani. Sadece o. Bu kadar. Yeterli. Karşı tarafa da bu defa şerit de takabilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Bakın aldı Arzu bu defa işini kolaylaştırdı. Bir parça koparttı, hemen getirdi, yapıştırdı, bıraktı. Evet, ne yapmış oldu? Geliştirmiş oldu hemen. Evet, tam yuvarlak. Buradaki maksat eğer yapıştırmaksa o zaman çok fazla yormamıza gerek yok. Bunu yaparım, konuyu kapatırım yaptı. Süper. Arkadaşlar bütün malzemelerin hepsini bayarslan.com'dan alabilirsiniz. Adresinize kadar gelecektir. Süper. Şimdi bu hazırsa kağıtları çıkartmak için acelemiz yok arkadaşlar. Bakın acelemiz yok. Beklesin. Biraz beklesin, sorun yok. Geldik arkadaşlar. Bunu böyle aldık. Yakayı görmüş olduk. Her şey tamam. Şimdi bir bakalım. Bitti artık bununla işimiz. Sırt tarafın provasını almış olduk. Yani ölçülerini teyit etmiş olduk. Şimdi ise balen sürecine geçeceğiz. Ancak şöyle bunu bir görelim. Şunları da çıkartalım. Yerine bir otursun. Şöyle yakaya da son duruş. Her dokunuşun, her anlattığım konunun bir anlamı var. Yani bir yaşanmışlığı var, bir özeti var. Tamam Arzu Hanım. Arzu Hanım böyle kalsın. Alalım bunu ortaya. Her bir anlattığım konunun bir geçmişi var, bir tecrübesi var. Bunları ihmal etmeyin. Şimdi eteğimizi de görelim. Etek burada. İçine uygulayacağımız parçamız. Şöyle biraz koyu masanın üzerine götürebilir miyiz? Yere hiç değmesin artık. Kirlenmesini istemiyorum. Bu eteğimizin içi. Moda Market. Şimdi bu eteğimizin içi. Burada da hazırlamış olduğumuz eteğin dış danteli, bir de bunun üzerine bir uygulama olacak. Şöyle. Bu da tam daire etek. Bunların çalışmasını hepsini beraber yaptık. Bu da bunun kuyruklu astarı. Kuyruklu astarı, eteği ve sonrasında bu parça. Onun yanında da kol kalıbı, bedeni, yakası ve detayları. Hepsini böl parçala mantığında uygulayacağız. Pekala arkadaşlar, unutmayın 6 Ekim'deki kursa katılın. Hayatınızı değiştirin. Orada 6 model var. Size 6 değil 60 belki de 600 model eğitimi vereceğim.
6 Ekim'deki kursa katılmak isterseniz 0539 651 2064 numaradan bize ulaşabilir veya WhatsApp, Instagram profilimizden bizim WhatsApp hattına ulaşabilirsiniz. Arzu Hanım sizinle ilgilenecektir. Astarı alalım. Astarı alalım. Etrafına overlock'unu çekelim. Sizdeyiz. Evet. Overlock'unu çekelim etrafına. Şöyle ben gimbal'ı taşıyorum şu anda elimde. Çok enerjik bir gün ya. Çok canlıyız. Şimdi Arzu Hanım ona fermuarını dikecek. Arkadaşlar arkayı ne yapıyorsunuz? Ben size hemen burada anlatayım. Eteğin arkasını normal kapatıyorsunuz. Ama fermuar alanı gevşek dikiliyor sadece. Bir de fermuar yere düştü. Bakın burayı size detaylı anlatacağım. Biraz da bir parmak kadar, şöyle 1 santim kadar da paylı dikiyorsunuz arkayı. Arkadaşlar bakın burayı dikerken paylı dikiyorsunuz biraz. Neden? Fermuar da takılacak diye. Şöyle biraz ayarı da gevşetiyorsunuz. Evet, adım ayarınız büyük, en büyük de. Onu iyice gevşettiniz mi? Tansiyonu tamam. Tamam. Evet, onu da bu şekilde dümdüz devam. Hiç durmayın. Böyle devam ediyorum. Çok fazla oldu ama neyse, canınız sağ olsun. Süper, tamam. Sıkıp ayarları eski haline getirdik şu anda. Bakın. Tamam, o kadardır. 2'de mi? Tam o kadardır. Ben sabitledim onu. Kimse ayarlarıyla oynamasın diye makinenin onları sabitledim. Evet, ne yaptık? Bir dakika Arzu Hanım, duralım. Şurayı başladık. Şuraya kadarki alana fermuar da verin bana. Bakın biz niye bunu yaptık? Fermuar mesafesi kadar alanı gevşettik. Sonrasında düzelttik. Tekrardan ayarları sıktık. Ve aşağıya doğru devam ediyoruz. Artık rahat rahat. Şunu bir toplayayım mı? Göremiyorum. Bu kuyruklu bir astar. Şöyle bir görelim. Arzu Hanım şu an astarı ucuca sıfırlıyor. Ve arkayı kapatıyor. Astarın korusu hemen geçmesin. Arka tarafını komple kapattık. Komple kapattık. Orası ise bakın aynen böyle. Şimdi bunu alıyor, fermuar onun üzerine düz dikim yapıyor. Fermuar ayarı falan değiştirmeye gerek yok. Dümdüz. Bir dakika, hemen ben burayı özel anlatacağım. Masanın üzerine çıkmam gerekiyor. Evet. Şimdi Arzu Hanım getirdi. Arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlarımız belki bilmiyordur ama belki de ustalarımız da biliyordur. Öyle değil. Şöyle alınıyor bu arkadaşlar. Şu şekilde fermuar oraya takılıyor. Sağ veya sol kanat için fermuar açık kullanırsanız daha rahat edersiniz. Hemen şöyle bir kanadını alın. Hemen buraya yerleştirin. Detaylı göstermek istiyoruz. Anlaştık. Ne yapmış oldu? Bakın astarın, açın şunu iyice. Astarın tersinden fermuarı dümdüz buraya dikiyoruz. Ayağı falan değiştirmenize gerek yok. Devam ediyoruz şimdi. Dişli tam dikişin ortasına gelecek. Bilginiz olsun. Durduk. Sona gelince fermuarı kapatıyoruz. Evet. Sona kadar gidelim, biraz daha ilerleyelim yani. Durduk. Tamam. Döndürün şimdi. Evet. Bakın döndük. Devam ediyoruz. Şimdi yukarıya doğru geri döneceğiz. Biraz daha. Bir adım daha. Tamam, süpersiniz. Şimdi yukarıya doğru tekrardan dönüş yapıyor. Bu tekniği kullananlar bir yazsınlar. Bayarslanlar öğrenenler bir yazsınlar. Şimdi bunu da buraya kasmadan, bozmadan böyle kapalı şekilde yukarı doğru gergin şekilde bir dikim yapıyoruz. Bunu daha yeni görenler 2 yazsınlar. Tamamdır. Bir bakalım. Sonuç olarak Arzu Hanım şu anda bize tertemiz dikilmiş fermuar hazırladı. Açalım şimdi. O gevşek diktiğimiz yer var ya, hani az önce bir hanımefendi sordu boncuklama olmaz mı diye soran. Evet, şu anda tamamen bunun için yapıldı. Hemen o fermuar alanının açımını yapıyoruz. Anlaştık. Şimdi onun açımını yapalım. Fermuarımız hazır. Çok kolay. Fırsat buldukça izliyorum. 5 yıl kadar gelinlik firmalarında çalıştım. Tek eksiğim kesim bilmiyorum ama bizim burada her şeyi öğrenirsiniz. Tam yerine geldiniz. Hazır mı? Şimdi açalım. Şimdi çevirin. Komple astarı çevirin, bir görelim yüzünden. Şöyle. Vallahi ben de oturdum kalkmıyorum ha. Hiç kalkmıyorum ya şu anda yerimden.
Şöyle bir görelim. Evet, fermuarı nasıl bir sonuç aldı onu bir göreceğiz şimdi. Evet. Tam olarak bu. Daha ütüsü yapılmamış ama hala jilet gibi. Kapakları hazır. Bakın. Kapakları hazır. Açın. Ya süpersiniz ya. Evet, beğendik ve beğenenler kalp bıraksınlar yoruma. Kalbe basmayın. Yoruma kalp istiyorum. Beğenenler yoruma kalp bıraksınlar. İçinin temizliği böyle oldu. Şöyle dışına bir bakalım. Evet, kapatın. Süper. Beğenenler kalp bıraksınlar. Tamam. Tamamız. Hiç gerek yok şu anda. Artık astarımız temizlendi. Hazırlandı. Şimdi size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, bu yaptığımız canlı yayınları YouTube kanalımızda paylaşıyoruz. Yani bölüm bölüm hiçbir şey bozmadan YouTube kanalımızda paylaşıyoruz ki sıralı olarak izleyebilin diye. YouTube'a da Bayarslan yazarsanız çıkar. Bildiğiniz klasik Bayarslan bizim ismimiz. Bayarslan yazarsanız çıkar. Oradan da abone olup takip edebilirsiniz. Dersler oraya da düşüyor. Arkadaşlar bu canlı yayınlar kayıtlı kalıyor. Bir de YouTube kanalından izleyebilmeniz için oraya da ekleniyor. Bilginiz olsun. Hazır mı? Hazır galiba. Pekala. Astar bitti. Şimdi ben Arzu Hanım'a tarif edeceğim. Arzu Hanım yapıma devam edecek. Astarı bırakabilirsiniz artık nasıl isterseniz. Arkadaşlar buraya da bir göz atalım. Eteğimiz dantelin altına gelecek olan etek. Burada da dantelimiz var, tam daire. Hazırlanmış, bizi bekliyor. İşlem görmeyi bekliyor yani. Kılçık için mobil uygulamayı indirin. Hiç yorulmayın. Mobil uygulamayı indirin. Bayarslan mobil uygulamasını. Telefonunuzdan direkt sipariş verebilirsiniz. Hiç yorulmayın gelmekle. Yollarda zaman harcamayın. Şimdi Arzu Hanım, sizden istediğim, şimdi bunlar kalsın. Hiç acelemiz yok o konuda. Şöyle bir dursun. Sizden istediğim bedeni çıkartmanız. Şimdi şöyle bir bakalım. Arkadaşlar, sırt provasını almıştık. Her şeyi hazır. Şöyle bir görelim. Bu niye gelmiyor? Ha, buraya iğnelenmiş. İçe doğru. Tamam, alın onu çıkartalım. Şöyle bir yakaya bakacağız. Şuralarda ufak bir işlem var. Tersten kapama yapılacak tulumlama mantığıyla. Çıkartabiliriz komple. Hatırlarsınız paça telası yapmıştık. Şurada paça telası var, görüyorsunuz. Bir bakalım. Şuralarda paça telaları var. Kimler hatırlıyor bu bölümü? Şöyle çıkartalım. Deniz Hamiyet Selda Özyolcu. Teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar. Bunu da aldık, tamam. Arkadaşlar, Bayarslan'ı ziyaret etmek isterseniz binasını profilimize gidiyorsunuz. Ben her daim burada olamayabilirim. Profilimize gidiyorsunuz. Profilimizden 0539 651 2064 oraya ulaşıyorsunuz. Gelmek istediğinizi söylüyorsunuz. Sonra sizin için bir program yapılıyor. Ancak onun dışında her daim, her dakika beni burada bulma ihtimaliniz yok. Bilginiz olsun. Gelelim şu noktaya. Yaka, beden bu şekilde gözüktü. Dışı astarı. Ne kadar güzel. Biraz alışıldığın dışında. Yani böyle çok çalışan ustalar azdır ama kötülemiyorum. Azdır yani. Bu teknik çok fazla tercih edilmez. Ben yakada hiç şişme olmasın diye tercih edenlerden birisiyim. Ancak biraz uğraştırdığı için tercih edilmiyor olabilir. Daha kolayları da var. Evet, içeriden dikişleri gösteren var. Veya yaka beden arasından çıkartanlar var. Bu da normal karşılıyorum. Şimdi gelelim şu noktaya. Şöyle bir yaklaşın. Şimdi buraları sadece bir ayak payı kalacak şekilde buraya kadar çatımları tamamlayacağız. Şurası bu kadar kalması yeterli. Bunu ise yüzü böyle kapatıp şu şekilde çatıp bunu böyle çevireceğiz. Ve balenlerini yerine takacağız. Ondan sonra alacağız sağlam şekilde, artık bir göreceğiz bunu. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Elimizde ne var? Bayarsan'dan alınmış biritler var. Şöyle bir açalım. Şu birit yuvaları işlerimizi kolaylaştırır. Şöyle bunu da artık alalım. Balenimi aldım. Her şey tamam. Bunda mı çalışacağım? Galiba evet. Onda mı, bunda mı? Bunda. Pekala. Hazırız. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şuraya bir yaklaşın. Yakanın açık olan bölümleri fazla açık. Biz tedbir olsun diye, tedbirli olalım diye provalar, şöyle bir görün. Provalar yapıldı ve burası bilerek açık bırakıldı ki hata çıkmasın diye. Şimdi ben bunu sadece biraz şu şekilde olacak şekilde burayı bir kapatmak istiyorum. Bunu 4 tarafta da yapacağız ve devam edeceğiz. Hemen şöyle bir başlıyorum. Ne yaptık? Dikimi yaptık. Nereye kadar? Şurada azıcık bir alan kalana kadar. Hemen devam ediyorum. 6 Ekim'deki kursumuza kimler katılıyor?
Burada mıyız? Bu arada kursa katılmak isterseniz arkadaşlar 0539 651 2064 veya profilimize giderek oradan bize de ulaşabilirsiniz. 6 Ekim'deki kursta çok farklı işler var. Yani usta olmanız için, bir kursta yeni başlayanların usta olması için iyi bir çalışma olacak. %50 doğaçlama, %50 planlı. Çok eğlenceli olacak yani. Şunu da kapatıyorum. Katılım yapacak olanlar veya bekleyenler. Evet. Arkadaşlar yakayı, evet, Arzu Hanım isimleri okumaya çalışıyor. Bir yandan da detayı atlamamaya çalışıyorum. Pekala. Şimdi yakayı bu şekilde, bu dikişlerini buraya kapattık. Bunu şu anda alıyoruz. Bakın şöyle gördük. Yaka böyle. Arada yakamız var. Astar dışı. Şimdi bunun, yaklaşın şimdi yanıma. Şimdi bunun şu şekilde kapatılması gerekiyor. Ama çımalı tarafa dikkat edelim. Şöyle. Çıma tarafından tam oturtmak istiyorum bunu. Böyle. Şimdi bunu ben sağ ve soldan, altını değil, bakın. Sağ ve soldan, yani şurasını kapatacağım. Burayı bırakacağım. Bakın burayı bırakıyorum ama burayı kapatıyorum. Burayı bırakmamın sebebi de sonradan arkadaşlar burada bir düzeltme yapma ihtimali veya kasma, dönme, ovalleşmeyi engellemek için bu. Ama şimdilik bir bakalım önümüze ne çıkacak. Hemen orayı bir düzeltelim. Evet. Sadece kenarını kapatmış oldum. Yani aldığımız sonuç bu oldu. Yaka üstten kapalı, yanı da kapalı. Ama burası, şu alan açık. Buraya da balen gelecek o yüzden. Hemen karşısını da aynısını yapıyorum. Anlaştık. Şimdi bunun şöyle, makasımızın gücü yetecek mi? Süper. Şu uç kısmını aldım. Şunu da bir alalım. Bir görmek istiyorum sadece. Şu alanı, normalde overlock cımbızıyla bu iş çok daha güzel oluyor, bilginiz olsun. Şöyle çevirdiğimiz zaman, evet. Bunu da yapmayın, yırtılır. Yapmayın yani. Ustanın dediğini yapın, yaptığını yapmayın. Ben başıma geldi daha önceden. Böyle çok sivri malzemeyle kullanınca tak bıçak, makas o bir taraftan çıkıyor. Çok sinir bozucu. Yani deliyor yani. Kullanabilir arkadaşlarımız. Overlock cımbızını kullanın. Şu arkadaşlar sonuç olarak şu köşeyi bakın almış olduk. Bu kapama. Burayı yapmıyorum. Burayı en sona bırakıyorum. Bakın şurayı kapatmıyorum. En sona bırakıyorum onu. Burası için de geçerli ama hala dönme vakti değil. Döndürme vakti değil yani. Şimdi istediğimiz şey, şöyle bedeni yukarıdan şöyle bir görelim. Komple. Astar dış. Şimdi ben dış parçanın olduğu yere, şu dış parçanın olduğu yere şöyle, bu tarafa mı gelseniz, yoruluyor musunuz yoksa iyi misiniz için? Süper. Şimdi ben şuradan başlayıp biritimi veya balenimi buraya dikeceğim. İsterseniz önce biriti dikin, yani bunu dikin. İsterseniz önce bunu dikin. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Size kalmış. Ben şimdi iki tarafın sayısı aynı olacak şekilde ne kadar lazım? Alt taraftan ben hep sürekli 3-4 parmak bırakırım. Şöyle. Şöyle 3-4 parmak bırakırım, devam edelim. Şu. Buradan bir iğneyle işaret alacağım. Size göstermek için yani. Şurası kadar. Yani şu mesafe bana yeterli diyorum ben. Biritin de yönünü, şöyle söyleyeyim. Biritin de yönünü içeriye bakacak. Biraz yukarıdan gösterin. Önce yakından şöyle görünsün. Şu hatlar, yuvalar içeriye, şimdi yukarı uzaktan, içeriye doğru olacak şekilde olacak. Dikilecek. Yani şöyle. Burada şu kırılma payını dikkat edin. Bu kırılma payı böyle olacak. Sonrasında birit hesabı yapılacak. Yani şurayla sizin işiniz yok. Sizin işiniz şu kırılma noktasından sonrası. Öyleyse ben de geliyorum. Hemen şurayı bir temizleyelim. Hazırız. Aldım bunu. Sevgili arkadaşlar, başlıyorum. Bu noktada bir karar da vermemiz gerekiyor. Ben bazen bunları dikerken şöyle geriyorum. Bakın. Dikerken geriyorum ki araları açılsın. Şunların araları açılsın. Umuyorum ki net görüyorsunuzdur yakından. Şöyle bıraktığım zaman daha sık
Ama şöyle açtığım zaman daha geniş oluyor. Ben bazen bunları dikerken şöyle aralarını açarak dikiyorum. Bu araları açılınca biraz daha nefes almış oluyor. Tabi isteğe göre de değişiyor bu. Şimdi ikisini tuttum. Düz dikimi yaptım. Nereye kadar dedik? İşte iğne işaretimize kadar. Bu sonlara iyi bir zigzag atın. Affetmeyin. Affetmeyin. İyi zigzag atın buraya. Şimdi bunun da kesimini yapalım. Hata yapmamak için kaç tane ise bakın şöyle bir devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Aklınızda tutun. 33. Şimdi karşı tarafa da aynı şekilde 33 olacak şekilde bir devam edeceğiz. Ama şu alt taraftaki şimdi iğne işaretini oradan alıp buna takıyorum. Anlaştık. Bu defa karşısına taktım. Bunu da buraya bıraktım. Yani istersem aşağıdan yukarıya da gelmek isteyeceğim. 33 adet olacak şekilde. Şimdi ben bunu buradan alacağım. Hemen sayıyorum. Yani diyorum ki o mesafeye 33 tane sığdıracaksın. İstersen ger, istersen germe fark etmez. 33'ü orada istiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Yakaladım. 33. Tamam. Şu 33 taneyi biraz küçük geldi bana. İnşallah hata yoktur. Şöyle 33 tane de şimdi baş zigzagları ve son zigzaglara dikkat edin. Bakın sağlam zigzaglarınızı atın buraya. Şöyle gererek başladım. Şu noktaya da dikkat ediyorum. Bana küçük geldi ama gerçekten küçük geldi. Bakayım şu karşı tarafına. Eksik mi saydım acaba? Neyse. Kısmet artık. Sanki eksik saydım mı? Valla iyice gere gere hiç bırakmıyorum. Biraz kısa geldi gözüme. Sanki oldu. Şu anda oldu gibi. Sonlara dikkat. Özellikle sonlar patlama ihtimalleri var. Ne oldu? İki tarafı da konu hemen kapandı. Eksik değilmiş hocam. Tamammış. Konu hemen kapandı. Ne oldu? İki taraf ama biraz fark var gibi hissediyorum. Yani bir kayma var ufaktan. Kusura bakmayın. Keşke üst işaretini alsaydım. Alta öyle inseydim. Ama devam ediyorum. Ne oldu? Sağ taraf ve sol tarafı bu şekilde diktik. Şimdi baleninizi getirip bunun üzerine uygulayın isterseniz. Bazı arkadaşlarımız şöyle yapıyor. Alıyor biriti, balenin üzerine dikiyor, baleni komple beraber dikiyor. Özel durumlar. Yani nasıl isterse öyle yapar. Hiç sorun değil. Biritle işimiz bitti. Şimdi gelelim balene. Burayı da uzatmayalım. Şimdi artık balenin mesafesiyle alakalı sorunumuz yok. Yeri zaten belli. Alalım şunu. Şunun üzerine dikelim. Şöyle detaylı görün. Hafiften de gerin bedeninizi alttan ki balen hakkıyla işlevini yapsın. Sağlam dursun. Sona kadar indim arkadaşlar. Sona kadar indim. Şöyle sağından ve solundan dikin, dönme yapmasın balen. Yoksa döner. Bilginiz olsun. İki kanadından da dikeceksiniz. Süper. Ne olmuş oldu? Hazır olmuş oldu. Hemen bunu da bu tarafını da yapalım. Hemen karşılığında bu kadar.
Hazır. Şimdi şöyle ayakta anlatayım size. Arkadaşlar detaylı anlatıyorum. Yakayı geldik, burayı kapattık. Balenle yuvaları da diktik, işi bitirdik. Şimdi ise sevgili arkadaşlar burayı kapatacağım. Bakın. Şöyle tulumlama. Klasik tulumlama. Astar dışı. Bu yüz yüze gelmiş oluyor doğal olarak. Öteki bölümleri de izlemek isterseniz YouTube kanalımızdan bunları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sıralı şekilde orada var. Zaten genele açık bir ders bu. Onu oradan görebilirsiniz. Kursumuzdaki detaylar ayrı. Özel alanlar onlar. Şöyle bunu getiriyoruz. Yüz yüze yerleştiriyoruz. Şurası şöyle bir görün. Şurayı buraya getiriyorum. Şurayı kapatıp gerisini bırakacağız. İçine şu köşede dönme sorunu olursa diye şurayı en sona bırakıyorum. Hafiften açık bırakacağım şu kırılma noktasını. Yani burayı getireceğim buraya kadar, gerisini bırakacağım. Anlaştık. Yani bu aşama tamamen eğitim amaçlı. Hemen direkt orada girmedim ki konuya. İşi görecek olan arkadaşlarımız adım adım bilsinler ki sonradan kendileri karar verecek. Aa, bu zaten böyle yapılabiliyormuş ya. Duygusu oluşacak. Niye? Ben hemen kapatıp devam etsem bu iş eğitimden çıkar, üretim olur ve detaylar maalesef arada kaybolmuş olur. O ufak olan ama önemli olan detaylar kaybolmuş olur. Karşımıza çıkacak. Ne yapacağız? Bunu öncelikle kapatalım. Sonra burada ne kadar mesafe gitmemiz gerekiyor onu bir konuşalım. Olur. Olur diye düşünüyorum. Şimdi ben bunu şöyle alıyorum. Şu şekilde bunu buraya dikip bakın konuyu kapatıyorum. Hemen devam edelim. Bu arada bazen alttan gelmemiz gerekir. Burada iğnemiz var. Bazen alttan gelmemiz gerekir. Tamam. Şöyle buradan şurayı bir görün. Detaylar var. Şimdi bizim burada balene diktiğimiz bir rehberimiz var. Bakın şurayı görüyorsunuz. Şurada balen dikişi var. Eğer bunu takip edersek sorun olmaz. Belki de görmediğimiz bu alandan dikmemiz gerekir makinede ama öyle yapmayalım. Böyle dikelim bunu. Anlatabildim galiba. Böyle dikelim ki rehberi de görelim orada. Şöyle şunu gerdim ikisini ve dikişe devam. Aldım. Şöyle bir görün. Hadi canlanalım. Sayımız kaç? İş başı oldu galiba o yüzden. Şöyle. Şunu da aldım. Bakın balenin dikim hattını takip ediyorum şu anda. Yorulmuyorum. Hata var mı yok mu düşünmüyorum. Balen dikiş hattımı takip ediyorum. Konu kapanıyor. Bu. Geçtik. İğneyi de çıkartalım. Şimdi yakanın burada kalan kısmını arkadaşlar şöyle çevirsem mi diye hep burada beni rahatsız eden bir şey oluşuyor. Şu dönme noktasında. Çok keskin bir dönme istediğim için aslında böyle bir şey oluyor. Ama buradan şöyle devam etmek de istiyorum. Şu üstten başlayıp en azından şuraya kadar bir alanı devam ettirmek istiyorum. Bakalım bizi ne bekliyor. Özellikle o köşeyi istiyorum yani. Çünkü tasarımda da dışarıdan duruşta da etkisi oluyor. Şimdi bazılarında oval duruyor. Hoş olmuyor. O yüzden ben şimdi bunu devam ettirmek istiyorum. Şuraya. Ve anlaştık. Şurada ufak bir boşluk kaldı. Ufacık bir boşluk kaldı. Parmak bile zor giriyor yani bilginiz olsun. Ufak. Onu bıraktım. Şu köşeyi de alalım. Tamamdır. Burası da aynı işlemi yapılacak buraya. Şunu da kapatıyorum. Burayı iğnelememize gerek yok. Çünkü rehber yukarıya geliyor. Şu. Bunu da kapatıyorum. Yakada ufak bir dokunuş yapıp işi bitireceğiz. Hemen. Anlaştık. Aynı işlem. Az önceki işlemin aynısı. Burada da yapılacak. Hemen aldım. Anlaştık. Şu iki yerde ufak bir boşluk bıraktık. Hazırsak bir çevirelim bakalım. Yine bu tarafa geleceğim ama artık buradan çıkmak istiyorum. Şu kulakları bir temizleyelim. Acaba nasıl oldu? Acaba nasıl oldu? Şöyle. Cımbızımız burada. Bakın bazen
uyuşukluk yapıp tutup makasla yapıyoruz bunu. Makas tutup bunu deliyor. Ya makasla deliyor, onu affetmiyor. Evet, şu keskinlik var ya. Şunu istiyorum ya. Evet. Bu olacak. Ellerinize sağlık. Yani orada o boşluğu bırakmayınca tren gibi böyle dönmüş yani. Hocam ben bunu istiyorum. Gerçekten şu yakada bu kareyi istiyorum ben. Şöyle olacak yaka. Beğendik mi? Beğendik mi? Galiba istediğimizi aldık. Ya böyle olacak yaka. Yoksa tuhaf duruyor. Ben yapanlar vardır. Farklı teknikleriniz de vardır. Ellerinize sağlık şimdilikten ama ben böyle orayı boşluk bırakınca çok keskin, tasarımda da böyle vurgulu bir şey çıkartabiliyorum. Yorumlarınızı ihmal etmeyin. Hadi canlanalım. Soğuk durmayalım. Buradan da farklı bir açıdan görelim. Teşekkür ederim. Evet. Bana katılıyor musunuz? Yaka dediğiniz böyle vurgulu, keskin, bitişleri de keskin olacak. Yani bakılınca arkadaşlar böyle olacak, bakın. Görüyor musunuz? Bakın bu onun içine girmiş gibi, bu oradan devam etmiş gibi. Bu. Anlaştık. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Şurası. Şimdi belki birçoğumuz yapmıyordur ama burada arkadaşlar, ya da ben de yapmayayım. Ben de yapmayayım. İşi uzatmayalım yani. Ha, hocam bu kadar da olmaz ya. O da yapmayalım hocam, bir şey olmaz. Tamam, onu yapmayacağım. Ben de yapmayacağım. Girmiyorum. Özel bir konuydu. Vazgeçtim. Şimdi bunu gelelim şu noktasına. Bakın. Yaklaşın. Şimdi yakanın bitiş yerinde bir açıklık var. Oraya şöyle cımbızla bir giriş yapalım. Nasıl ama? Nasıl ama? Ya süper. Süper. Bu. Bakın bir arkadaşımız demiş ki 10 yıldır dikerim, ellerinize sağlık. 10 yıldır dikerim ama ilk defa bunu görüyorum diyor. Bakın burada bir özgürlük oluştu. Bakın dikkat edelim. Burada bir kontrol alanımız var. Ne kadar istersek o kadar yapacağız. Evet, bu. Eğer bu böyle uygunsa durdu. Hareket ettirin. Yeri değiştirebilirsiniz. Bakın içi, dışı tertemiz. Tertemiz. Bunu da bakalım. Bunlar da Bayarslan teknikleri olsun. Bu da böyle. Şimdi isterseniz buraya, eğer tamamsanız yani şöyle tam oturturalım. Normalde bu kadar uğraşmayız bu arada, bakmayın böyle ekrandayım diye yavaş yavaş sakin sakin yapıyorum bunu. Normalde bu kadar değildir bu. Bir önceki bölümdeki dikişim gibi yani. Önce 5 dakikada anlattım, sonra 10 saniyede diktim yani, o olay gibi. Normalde o kadar uğraşmayız. Eğer bu böyle tamamsa bakın, bir zigzag sadece şuraya, şuraya ve istediğinizi alırsınız. Artık içi dışı mis gibi. Evet, yaka formu bozulmaz, ürün bozulmaz. Rahat rahat ilerleriz. Geldiğim yere geri gideyim. Bari şuradan gideyim yakında. 6 Ekim. 6 Ekim'de kursumuza katılmak isterseniz de profilimize gidin. Oradan linkten Türkiye hattını bulun. Başka hatlar da var. Uluslararası hatlar da var. Siz Türkiye hattını bulun. Oradan devam edersiniz. Arzu Hanım'a ulaşacaksınız. Bakın arkadaşlar. Az önce bir hata gibi görünen, yani aslında hata değil de bana göre öyle. Bak birçok kişi için süper. Bana göre, ben biraz takıntılıyım. Görüyorum çünkü her şeyi. Ben de biraz takıntı oluyor. İşin de her şeyini bilmek de sıkıntı. Bilginiz olsun. İşin her şeyini bilmek de sıkıntı. Görüyorsunuz, anlıyorsunuz hatalar olunca. Şimdi gelelim şuraya. Burada mesafeyi de şimdi biz ayarlayalım. Karşısına da bakalım. Şey gibi oldu bu, ayarlanabilir yaka. Cımbızı alabilir miyim orada? Evet. Bu tamamsa bakın, alt tarafı düz. Şurası düz. Tertemiz. Burası tamam. Tamam ise şunu çıkartalım. Her şey oturmuş. Hiçbir şey yapmayacağım. Bakın. Aldım. Sabitleyeceğim. Sadece bir zigzag. İsterseniz dikey, isterseniz yatay. İkisi de olur. Bakın. Şu. İkisi de olur. İsterseniz dikey alta bağlayın, isterseniz yatay. Şimdi diyecekler, hocam o kadar yaptınız, bari yatay yapın ya. Kirli olmasın, tamam. Kendimi empati kurabiliyorum şu an hemen düşüncelerle. Tamam, onu da bakın. Vay vay vay. Bu kadar. Seviyorum ya işimi. İşimi seviyorum. Yani bu temiz sonuçları seviyorum gerçekten. Yani burada şu kareli istiyoruz. Bakın. Şu kare var ya. Yakaysa bu, sonra da bunu istiyorum ben. Bazı yakalar şöyle yuvarlak.
Belli ki usta orada dönerken ayağını düzgün basmamış, makineyi hızlı geçmiş. Yaka böyle olacak, kare. Sonuçta orada bir oturan bir alan bu. O yüzden güzel durması gerekiyor. Hemen şunu şöyle, şurada mesela bir bombelik var. Bu beni rahatsız etti. Bakalım onu çıkartabileceğim mi? 6 Ekim'deki kursumuza katılabilirsiniz. Hiç iş bilmeseniz de olur. Ben size usta yapacağım. Evet, bu canlı online sistemde ilerliyor. Aynen bu şekilde. Pişman olmazsınız. Sonradan ben size söyleyeyim. Şimdi eski öğrencilerimiz de vardır aramızda şu anda. Keşke ötekilerine de katılsaydım diye düşünmeye başlarsınız. Bilginiz olsun çünkü gelişim sürecinizi siz kendiniz görürsünüz. Evet. Aklınıza gelmeyen binlerce konu ve benim şu an saysam 1-2 saat sürer. Gerek yok. 6 Ekim'de başlayacak olan kursumuza katılırsanız kalıptan başlarsınız, sonuna kadar kendiniz yaparsınız. Orada bu arada alışveriş sürecini de görüyorsunuz. Ne malzeme lazım, ne alıyoruz, hangi kumaşı alacağız, alternatifleri var mı? 6 Ekim'de hepsini ders olarak göreceksiniz. Bilginiz olsun. Şöyle bunu da şöyle bir tamamlayalım. Ya süperiz ya. Arzu Hanım beğendiniz mi? Çok beğendim. Ellerinize sağlık hocam. Tertemiz bir Bilirsiniz değil mi? Böyle dönen yakalar var böyle. maalesef ki. Eski işlerimiz. Şöyle gelelim o tarafa. Evet yani bizim eski işlerimiz. Biz de o süreçlerden geçtik. Şöyle bir gelin. Şöyle bir görelim. Evet. Ateşi görünce bir düzeldi. Vallahi bak subhanallah. Ateş her şeyi düzeltiyor. Bakın. Bu yorumda da gülenler olmuştur aramızda. Gerçekten ateş her şeyi düzeltiyor yani. Şöyle ısı diyeyim ben ona. Evet, eğer canlı olarak derse katılamazsanız bu videolar kayıtlı kalıyor. Sizler 2 yıl boyunca bu derslerin tekrarına ulaşabiliyorsunuz. Kalıp çıkartmanın incelik ve detaylarından ziyade kalıp, mantık, zemin, kurulum, ayağa kaldırma, dikim aşaması, kesim aşaması, kalıptaki püf noktalar. Yani o kadar çok konu var ki siz sadece 2 cümleyle veya 1 cümleyle bitirebiliyorsunuz ama ben bunu 1 cümleyle bitiremiyorum. Hepsi var. Yani aklınıza gelecek her şey veya gelmeyen her şey diyeyim. Aklınıza gelecek gelmeyecek her şey bu 6 Ekim'deki kursumuzda var. Özellikle de beden kalıplarında 14 parçalı kalıp sistemi var. Herkes bilmez. Türkiye'de çok az kişi bilir bunu. Belki de bilenler vardır. Ama çok ilerlemiş olmanız gerekiyor. O kursta onu öğreneceksiniz mesela. Özelliklerinden birisi o. Vallahi her şey yolunda. Kaç bin tane beden yapmışımdır Arzu Hanım? Kaç bin tane yapmışımdır? Verin bakalım. Sesiniz duyuluyor mu acaba? Şöyle şunu alalım. Evet. Şöyle bir otursun. Çok germeyin, normal dursun. Yakayı gösterin bize mesela. Şöyle bir görelim. Ben de göreyim sizlerle beraber. Şu şeyi oturturum yerine. Yaka kendi doğal halinde kalsın. Şöyle. Aynen. Aynen. Ne kadar hoş. Doğru çalışınca ne kadar güzel. Biraz aşağıya çekmeniz gerekiyor bunu. Öyle bir dursun. Şimdi astarımız hazır. Bedenimiz artık sona doğru gidiyor. Bunun üzerine bir çalışmamız var. Gelebilirsiniz onu. Bunun üzerine bir çalışmamız var. Burada da bugün yakanın sonucunu görmüş olduk. Ne boğar ne rahat durur. Gayet güzel. Arkadaşlar şimdi 6 Ekim kursunu merak ediyorsanız yani şu yapımlar, bu teknikler sizi ikna etmeye yeterli. Ancak kalıptan başlayıp sonuna kadar her şeyi öğreneceksiniz. Kalıp var, dikim var, tasarım var, seçim var, malzemeler var. Var da var, anlatamam. 6 tam model var. Yani Türkçe biliyorsanız 6 Ekim'deki kursa katılabilirsiniz. Kursa katılmak için de şimdi numarayı yazacağım ekrandan. Hemen yazıyorum. Evet, ekran resmini alabilirsiniz. 0539 651 2064 veya profil resmimize gidin. Ekran resmini çekebilirsiniz şu an, bakın numarayı yazdım. İsterseniz de profilimize giderek oradan da bize ulaşabilirsiniz. Bu numaradan ulaşın. 6 Ekim'deki kursa katılmak istiyorum deyin. 2 taksitle katılabilirsiniz. Ön kaydınızı yapın. Gerekeni bizi halledeceğiz. Tamamdır. Arzu Hanım ellerinize sağlık. Şimdi bunu burada bırakabiliriz. Ne kaldı? Dantel. Dantel kaldı. Hepimizin ellerine sağlık. Şöyle bir görelim şu tarafı. Evet böyle.
Öyleyse şöyle bakalım neyimiz var şurada. Sonuç olarak bunu çalışıyoruz. Bu etek kesimi zaten görmüştük bir önceki bölümde. Bu yaka saçakları yukarıya gelecek. Bileklerde de saçaklar var. Şöyle olacaklar. Bakalım. Artık Arzu Hanım, bugünü burada kapatalım. Ne dersiniz? Olur Bitti. hocam. Cumartesi kaybolmasaydık şu anda bitirmiş olurduk modelimizi. Arkadaşlar numarayı söyleyeyim. Veya profilimizden de bulabilirsiniz numarayı. 0539 651 2064. Oradan bulabilirsiniz bizi. Profilimize gidin Bayarslan diye. Oradan bize ulaşabilir ve kursa kaydınızı yaptırabilirsiniz. Veya 539 651 2064. 539 651 2064. Buradan da bize ulaşabilirsiniz. Kursa kaydınızı yaptırabilirsiniz. Şimdi biz artık bedenimizi, bakın kol evlerinin rahatlığına, doğru kalıp olunca ne kadar güzel bir sonuç. Sırtın oturumu. Evet, şurası ya. İşte şu kare. Demek istediğimiz şu. Şuradaki şu kare olayı, evet, benim hassas olduğum nokta bu. Anlaştık. Pekala. Bakalım yeni bir günde bizi neler bekliyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.